Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün haşlamadan, kızartmadan fırında karnabahar tarifi videosu hazırladım. Kızartma tarifini aratmayacak bu güzel lezzetli karnabahar tarifinin yapım aşamasına geçelim. İlk önce bir büyük karnabaharımın dallarından ayırdım, güzelce yıkayıp derin kaseme alıyorum. Karnabahar ve çok az da brokoli kullanacağım. Bir adet büyük havucumu da kabuğunu soyup çok ince olmayacak şekilde doğradım ve derin kaseme aldım. Yaklaşık 2,5 kilogram kadar karnabahar kullanıyorum. Biz çok sevdiğimiz için bol karnabaharlı yapacağım. Sizler tabii ki malzemeleri azaltabilirsiniz. Baharatlı karışım için 1 çay kaşığı dolusu zerdeçal, 2 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığına yakın toz biber kullanıyorum. Tabii ki tatlı kaşıklarını pul biberle öyle dolu dolu eklemedim. Siz miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. 6 diş sarımsağımı ezdim. Bu tarifte kesinlikle sarımsak çok yakışıyor. Sarımsağı olabildiğince bol eklemeye özen gösterin. Baharatlı karışımın üzerine 1 çay kaşığına yakında et baharatı öğüteceğim. Sizler tabii ki daha farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Bu arada 1 çay kaşığı da köri ekledim arkadaşlar. Onu belirtmeyi unutmuşum. 1 büyük çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kesinlikle zeytinyağı çok ayrı bir lezzet oluyor. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Sarımsak ben bol ekledim ama sizler çok sevmiyorsanız azaltabilirsiniz. Fazlası da çok yakışıyor. Bunu da tekrar belirtmiş olayım. Güzelce karıştırmış olduğum sosumu karnabaharların üzerine döküyorum ve sonrasında elimle güzelce karıştıracağım. Fırın tepsisinde de yapabilirsiniz bu karışımı ama bu derin kasede daha güzel karışıyor ve birbirine güzelce işlemiş oluyor malzemeler. Elimle olabildiğince malzemeleri güzel karıştırmaya özen gösteriyorum. Güzelce malzemelerimi harmanladıktan sonra karnabaharlı karışımımı yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Karnabaharın dallarını ayırırken de çok büyük ayırmamaya özen gösterelim. Pişme süresinin daha kısa sürede olması için olabildiğince biraz daha ufaltarak ayırırsak daha kısa sürede pişer. Fırınımı da 5 dakika ısıtıyorum. 200 derece alt üst fanlı ayarda 5 dakika fırınımı ısıtacağım. İlk önce 200 derece, sonra 180 derecede içi de güzelce pişene kadar fırında pişirme işlemini yapacağım. Üzerinde hemen pişip kurumaması için yağlı kağıdımı çeşmenin altında ıslatıyorum ve üzerine güzelce tepsimin kapatıyorum. Bu yöntemle yaptığınızda daha kısa sürede üzeri de kurumadan içi de lokum gibi karnabaharlarınız pişmiş olacak. Fırınımı orta rafta 200 derecede ilk önce yaklaşık 15 dakika pişirmeye alıyorum. Sonrasını 180 dereceye alıyorum. Daha uzun süre ve içi de güzel pişmesini sağlamış olacağız bu sayede. Yağlı kağıdı üzerinde almadan böyle 25 dakika kadar pişirmeye fırında karnabaharlarımı bırakıyorum. 25 dakika fırında karnabaharları pişirdik. İlk 15 dakika 200 derecede, sonrasında 10 dakikada 180 derecede pişirdim. Hemen çatalla karnabaharlarımı kontrol ediyorum. 25 dakikada bile çok güzel hemen yumuşamış. Bu aşamadan sonra üzerinde yağlı kağıdını alıyorum ve tekrar fırına koyuyorum. Üzerinde birazcık güzel kızarması için. Yaklaşık 10-13 dakika kadar da bu yöntemle üzeri kızarana kadar fırınımda pişirdim. Toplamda 35-40 dakika kadar arasında tamamen yumuşayana kadar benim fırınımda pişmiş oldu. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Sizler tabii ki kontrollü şekilde pişirmeye özen gösterin. Eğer daha diri seviyorsanız biraz süreyi kısaltın. Ben olabildiğince yumuşak sevdiğim için bakın hemen çatalı batırdığım an yumuşacık karnabaharlar oldu. Biz ailecek karnabahar kızartmasını çok severiz. Özellikle çocuklarım çok severler. Yemeğinden daha çok. Bu tarifle yıllardır fırında yaparım. Çocuklarım da çok seviyor. Eğer daha önce denemediyseniz gönül rahatlığıyla bu yöntemle deneyebilirsiniz. Yanında sarımsaklı yoğurtla da servis tabağıma hazırlıyorum. Bu arada karnabaharlı karışımın içine patates dilimleri de ekliyorum. Öyle de çok lezzetli ve daha zengin menü olmuş oluyor. Sizler de denemediyseniz kesinlikle bu yöntemle de deneyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenerek kanalıma destek olmayı da unutmayın. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.